İşte halk arasında dilden dile dolaşan etkili, anlamlı ve kısa halk hikayeleri, hem düşündüren hem ders veren türden. Bir çivinin bedeli. Bir nalbant atın nallarından birinde bir çivi eksik görür ama bir şey olmaz der. At savaşta koşarken nal düşer, at tökezler, binici yere düşer. Komutan ölür, ordu dağılır, savaş kaybedilir. Sadece bir çivi yüzünden. Bu kısa hikayeden çıkaracağımız ders, küçük şeyleri hafife alma, bazen en büyük yıkımlar onlardan doğar. Yaşlı adam ve elma fidanı. Bir yaşlı adam bahçesine elma fidanı dikiyormuş. Genç biri gülüp demiş ki, "Dede, sen bu ağaçtan meyve yiyemezsin ki." Yaşlı adam gülümsemiş. "Ben de başkalarının diktiği ağaçlardan yedim evlat. Şimdi sıra bende." Yani bu hikayeden çıkarmamız gereken ders, iyilik karşılık beklemeden yapılan en güzel mirastır. Işığı yakmak. Bir öğrenci hocasına sormuş, "Hocam, karanlık dünyayı nasıl değiştirebiliriz?" Hoca bir mum yakmış ve demiş, "Karanlığa sövme, sen bir ışık yak." Yani bu hikayeden çıkaracağımız ders, değişim başkalarından değil, bizlerden başlar. Belki de hayırdır. Bir köylünün tek atı kaçmış, komşuları kötü oldu demiş. Köylü, belki de hayırdır. Bir hafta sonra at, yanında birkaç vahşi atla geri dönmüş. Komşular, ne güzel demiş. Köylü yine, belki de hayırdır demiş. Oğlu o atlardan birine binmiş, düşüp bacağını kırmış. Komşular, ne kötü demiş. Köylü, belki de hayırdır. Ertesi gün savaş çıkmış, tüm gençler askere alınmış ama oğlu sakat olduğu için gitmemiş. Yani çıkaracağımız ders, hayatta her şeyin bir sebebi vardır, hemen yargılama. Dervişin aynası. Bir dervişin yanına biri gelmiş ve sormuş, "İnsanları nasıl bu kadar iyi tanıyorsun?" Derviş cevap vermiş, "Ben kimseye bakmam, sadece kendime bakarım. Kendimi tanıdıkça herkesi anlarım." Yani çıkaracağımız ders, insan dünyayı kendi iç dünyasında görür. Bir lokma paylaşmak. Bir köylü tarlada çalışırken azığına oturur, tam yiyecekken yanına bir yoksul gelir. Adam lokmasını ikiye böler, birlikte yerler. Yoksul gülümser, "Allah razı olsun kardeşim, seninle aynı lokmayı paylaşmak doyurucuydu." Köylü de der ki, "Paylaşınca çoğaldığını ilk kez fark ettim." Yani çıkaracağımız ders, paylaştığın şey azalmaz, bereketlenir. Gönül gözü. Bir dervişe sormuşlar, "Gönül gözüyle görmek ne demek?" Derviş gülümsemiş, "Birini gördüğünde kusurlarını değil, onun da senin gibi bir kalbi olduğunu fark etmektir." Yani çıkaracağımız ders, gerçek görmek gözle değil, gönülle olur. Yaşlı kadın ve odun. Köyün yaşlı kadını ormandan odun toplarken yorulur ve yere çöker. İçinden, "Ah, biri yardım etse" diye geçirir. Tam o anda bir genç gelir, odunları sırtlanır, kadına kadar taşır. Kadın sadece, "Allah senden razı olsun evladım" der. Genç gülümser, "Ben yardım ettim ama aslında siz bana dua ettiniz. Kimin kazandığı
belli değil. Yani çıkaracağımız ders, iyilikte kazanan her zaman iki kişidir. Yarım elma. Bir köylü komşusuna giderken elinde sadece yarım elma vardır. Komşusu şaşırır. Bu kadar mı getirdin? Adam gülümser. Paylaşmak için elimden bundan fazlası yoktu ama gönlüm tamdı. Yani çıkaracağımız ders, gönülden verilen her şey bütündür. Sözün gücü. Bir genç köyün bilgesine sorar. Söz neden bu kadar güçlüdür? Bilge cevap verir. Çünkü bazen bir söz 1000 kılıçtan derin iz bırakır. Ama bir güzel söz 1000 yarayı iyileştirir. Yani çıkaracağımız ders, dil hem diken hem merhemdir. Su ve taş. Bir çocuk suyun kayadan damla damla geçtiğini görür. Babası der ki, bak oğlum, suyun gücü yoktur ama sabrı vardır. Yani çıkaracağımız ders, sabrın gücü taşı bile deler. Fakirin cömertliği. Bir köyde çok fakir ama gönlü zengin bir adam yaşarmış. Ne kadar azığı olursa olsun mutlaka paylaşırmış. Bir gün biri sormuş, senin evinde un bile yok, nasıl bu kadar veriyorsun? Adam gülümsemiş, benim evim boş olsa da gönlüm dolu. Gönlünden vereni Allah hiç aç bırakmaz. Yani çıkaracağımız ders, cömertlik malda değil, yürektedir. Mum ışığı. Bir gece köy camisinde yaşlı bir adam dua ederken biri sormuş. Bu kadar dua ediyorsun ama hala dertlerin bitmedi. Neden hala sabrediyorsun? Adam elindeki mumu gösterip demiş. Karanlığa kızmak kolay ama bir mum yakmak kadar faydalı değil. Yani çıkaracağımız ders, şikayet etmek yerine ışık olmaya çalış. Güzel söz. Bir genç öfkesine yenilip yaşlı birine sert davranmış. Sonra pişman olup özür dilemiş. Yaşlı adam suya atılmış taşın halkalarını gösterip demiş. Bak evlat, taş suya düştü ama dalgaları hala yayılıyor. Söz de öyledir, söylemeden önce düşün. Bu hikayeden çıkaracağımız ders, dilin yarası kılıcın yarasından derindir. Kuş ve kafes. Bir adam güzel bir kuş yakalar ve kafese koyar. Kuş der ki, beni özgür bırak, sana 3 öğüt vereyim. Adam kabul eder. Kuş önce kafesteyken der. 1. Olmayacak şeye inanma. Uçar, biraz uzaklaşır ve 2. öğüdü söyler. 2. Kaybettiğine üzülme. Sonra yüksekten seslenir. Ah, içimde bir inci vardı, keşke beni kesip alsaydın. Adam üzülür, bağırır. Keşke inanıp alsaydım. Kuş güler. Bak az önce söylediklerimi unuttun. Hem inandın hem üzüldün. Yani çıkaracağımız ders, akıl duygulardan daha değerlidir. Damlalar. Bir derviş çölde yürürken testisindeki son suyu bir karıncaya döker. Yanındaki kişi şaşırır. Kendin susuzluktan öleceksin. Derviş der ki, belki de bu karınca dua eder de ben o dua ile yaşarım. Yani çıkaracağımız ders, küçük bir iyilik bazen en büyük kurtuluştur. Efendim, ben Ömer Hançeri, hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. İşte halk arasında anlatılan etkili, anlamlı ve kısa hikayelerden birkaç güzel örnek. Aslında hepimizin hayatına ders, yön verecek hikayeler. Lütfen sizler de bu güzel, bu özel çalışmamızı kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım.
En güzel sevgidir paylaşılabilen sevgi. Ortak parolamız neydi? Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Selametle kalın inşallah.